Konta'da bir yapı kurmuşlar. 2022 yılında yapılmış. 2022 yılında yapılmış. Hung Hanedanlığı, Hua Hung Hanedanlığı için kurulmuş. Hızlı falan değilmiş ya. Tôi đi giữa lòng phố nắng vàng đậu trên vai, chẳng cần bản đồ cứ lạc bước đường dài, mặc kệ hướng dẫn viên đang nói quá nhiều lời. Tôi tròn nghe nhịp sông, chọn nụ cười khắp nơi, chỉ có mùi phở nóng quyện tiếng cười bên hẻm. Ngồi ghế nhà thấp như trẻ nhỏ vui đùa. Bir bitkiden yapılıyormuş arkadaşlar. Ne oldu hakkında hiçbir bilgim yok. Đường xá như hồi xe máy chạy vòng quanh, vượt qua dòng thác tôi thấy mình thật nhanh. Người viết mình lạ chẳng cần nói cao xa, chỉ một cái gật đầu cũng hóa người một nhà. Arıların içinde bakar mısınız? Ngồi ghế nhà thấp như trẻ nhỏ vui đùa, cà phê sữa đá ngọt lim cả bốn mùa, đường xá như hồi xe máy chạy vòng quanh, vượt qua dòng thác tôi thấy mình thật nhanh. Người Việt mình lạ chẳng cần nói cao xa, chỉ một cái gật đầu cũng hóa người một nhà. Yeni bir yapı kurmuş. Hello. Hello. Böyle devam ediyor yol. Buradan ve şu şekilde buradan devam ediyor. Ama dediğim gibi yani yapı yeni. O yüzden de çok fazla yapının üzerinde, mimarinin üzerinde konuşmayacağım. Fakat bu hanedanlığın güzel bir efsanesi var. Onu anlatmak isterim. Bu hanedanlığın Vietnam tarihinde önemi çok büyük. Özellikle Vietnam'ın uluslaşmasını sağlıyor. Bildiğiniz gibi 54 etnik kökenden oluşuyor. Ve Vietnam herhangi bir etnisitenin adı değil. Yani Fransa'da ya da Türkiye'de olduğu gibi tek bir etnisitenin adı değil. Vietnam toprakların adı. Türkiye ile kıyaslarsak Anadolu gibi düşünün. O yüzden de 54 etnisiteyi daha kolay birleştirebiliyor. Herhangi bir etnik mücadele Vietnam üzerinde yok. 54 etnik köken birbiriyle barışık bir biçimde yaşıyor ve hepsi aynı toprağın çocukları olarak okuyorlar kendilerini. Bu şekilde 54 tane sütun var arkadaşlar. Her bir sütun bir halkı, Vietnam'daki bir etnisiteyi temsil ediyor. Böyle etrafını dolanıyor. Bakın şurada da yuvarlak bir biçimde devam ediyor. Bir tek girişlerde böyle boşluk oluşturuyor. 54 tane bu şekilde sütun, 54 tane halk, 54 tane etnisiteyi Vietnam'daki temsil ediyor. Özellikle sordum. Aşiretler ya da tribe'lar yani kabileler diye mi? Çok geçmişte kabile olabilirler ama şu anda her biri aslında bir etnisite. Çok halklı olan topluluk kendi çok halklılığını kabul ederek otomatikman barışa da kavuşuyor. Efsanesi oldukça enteresan. Bir çeşit orta kata. Ama bu orta kata herhangi bir askeri, silahlı bir kabile falan bunlardan bahsetmiyor. O kadar barışçıl ve o kadar güzel ki ejderha ve peri efsanesi var arkadaşlar. Yani Vietnamlılar kendi soylarının denizlerin ejderha lordu Lang Long Quan ile dağların güzeller güzeli perisi Ao Ko'dan geldiğine inanır. Bunlar birbirlerine aşık olurlar. Ve daha sonrasında birlikte olurlar, 100 yumurta üretirler. Bu 100 yumurta içeren bir kese doğar ve bu yumurtalardan 100 erkek çocuk çıkar. Ancak ejderha ve peri farklı dünyalara ait oldukları için ayrılmaya karar verirler. 50 çocuk babasıyla denizlere, 50 çocuk annesiyle dağlara gider.
Dağda kalan en büyük oğul Hung kralı milattan önce 2879 yılında ortaya çıkar, tahta geçer ve Vietnam'ın ilk devleti olan Van Lang'ı kurar. Buradaki en güzel noktalar şu efsaneye baktığımızda. 1. Ayrılığı çok da büyütmüyor. Zaten kendi varoluşları, yaratılışlarında bir ayrılık var. Yani bir süre beraber olduktan sonra 100 yumurta ürettikten sonra 50 çocuk ejderha kralına ve 50 çocuk da periye denk düşüyor ve ondan sonrasında da Vietnamlılar bu 100 yumurtadan ürediklerinin efsanesine tabii ki buna bilimsel olarak bakmıyorlar onlar da. Onlar da her şeyin farkında. Fakat böyle hoş bir efsaneyle kendi varoluşlarını 100 farklı yumurtadan oluşturmuşlar. Bu da işte Vietnam kültürünün öyle tek bir atadan, şundan bundan, bir boydan, bir şundan falan değil de doğrudan doğruya 100 farklı atadan geldiğini, 100 farklı çocuktan geldiğini, yani o çeşitlilik, o farklılık, çeşitliliğin birliği, çokluğun birliği. Buradaki önemli olan nokta bu. Bir kek çeşidi üzerinden bir yarışma yapılıyormuş. Halk burada yemek pişiriyor. Bu şekilde bakın, çok enteresan. Birazdan hatta belki içini gösterebiliriz. Şuradan girmeme müsaade ederler diye tahmin ediyorum. Bir deneyeceğim. Bakın şu şekilde ağaç yapraklarını kaynatıyorlar ve kek yapıyorlar. Hello. Oh yes, please. Thank you. Sanırım kızını bize gösterecek. Bu hanımefendi sağ olsun. Oradan kalktı, beni gördü, geldi. Okay. Wow. Cake. Ngon. Bánh chưng. Ok. Bánh tét. Bánh tét. Việt Nam. Come on Ratniu. Thank you very much. Phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ, Việt Nam. Okay. In Turkish, and when Turkish comes, Yes. Please tell her my channel. Có Anh tất sẽ đưa mà không biết đây. Về cái tên này nè. Tôi đi giữa lòng phố, nắng vàng đậu trên vai, chẳng cần bản đồ cứ lạc bước đường dài. Mặc kệ hướng dẫn viên đã nói qua nhiều lời, tôi cho nghe nhịp sống, cho nụ cười khắp nơi, chỉ có mùi phở nóng quyện tiếng cười bên hè. Ngồi ghế nhựa thấp như trẻ nhỏ vui đùa, cà phê sữa đá ngọt lìm cả bốn mùa. Đường xa như hồi, xe máy chạy vòng quanh, vượt qua dòng thác. Her yıl işte gerçek olan bu. Her yıl yapılan, düzenlenen bir kek festivaliymiş bu bölgede ve şimdi artık burada düzenliyorlar. Yani burayı yaptıkları için artık burada düzenliyorlar. Her yıl bu mevsimde, tam bu tarihte böyle bir kek yarışması, yani bütün aileler toplanıyor, birbirlerine yaptıkları kekleri yiyorlar. Vietnamlıların doğuş efsanesinde Vietnamlı halklar 100 yumurtadan oluşuyor ve bu yumurtalar bir ejderha ile bir periye ait. Bir süre büyük bir aşk yaşıyorlar. Sonrasında farklı dünyaların insanları olduklarına karar verip ayrılıyorlar. Ve 50 tanesi dağa, 50 tanesi de suya geri dönüyor. Bu şekilde ben daha çok tabii güneydeki su insanlarının arasındaydım. Yüksek tepelere de gittim, Dalat'a gittim ama henüz daha dağ insanlarıyla daha yoğun karşılaşmadım. Ama tabii Saigon'un önemli özelliği şu: Saigon ister istemez bütün Vietnam halklarının birleştiği nokta, çünkü en büyük şehirlerinden, iki şehrinden bir tanesi. Evet dostlar, şimdi bot istasyonuna doğru ilerliyoruz. Otobüste kafam şişiyor gerçekten, hani of, öyle böyle değil. Hemleri görüyor musunuz bu arada? Farklı bir şehrin hemlerinde dolaşmak da varmış.
Evet, istasyona geldik bu şekilde. Bu istasyonda sanırım şu botlardan bir tanesine biz de bineceğiz. Üstündeki akıntıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın ot birikintileri, bitkiler nasıl ilerliyor. Vietnam'da kadın çalışanlar her yerde. Yani burada o kadar aktif ki kadınlar. O kadar aktif ki arkadaşlar ve çok özgürler. Bunu çok net bir biçimde hissedebiliyorsunuz. Yani bu özgürlük asla ve kat'a pek çok yerde anlaşıldığı gibi edepsizlik değil. O zaten alt bilinçlerin, gelişmemiş bilinçlerin anlayışı. Özgürlükten kastım emekteki özgürlük, eşitlikteki özgürlük, ilişkilerdeki özgürlük, ilişkilerde karar verebilme özgürlüğü, kendi bedenleri üzerinde, kendi varlıkları üzerinde tamamen karar verebilme özgürlüğünden bahsediyorum. Ben botun arkasına, özellikle arkasına doğru geçtim. Benimle ilgileniyor bebeğim sağ olsun. Şurada çekim yapabileceğimi tahmin ediyorum. O yüzden de özellikle o tarafa doğru geçmek istedim. Şimdi birazdan yola çıkıyoruz. Bu sırada size Mekong Deltası'ndan hiç bahsetmedim. Biraz Mekong Deltası üzerine konuşalım. Mekong Nehri dünyanın en karmaşık nehir sistemlerinden bir tanesi. Umarım sesimi duyabiliyorsunuzdur çünkü motor çalışmaya başladı. Sonra altın üçgen, yani Laos, Tayland ve Myanmar sınırlarının birleştiği bölge. Buranın maalesef uyuşturucu tarihinde çok önemli bir yeri var. Sonra konuşuruz. Aşağı Mekong Havzası, Laos, Tayland, Kamboçya ve son olarak Güney Çin Denizi'ne döküldüğü Vietnam. Muson döneminde suyla dolu oluyor. Kurak dönemde birazcık azalıyor suyu. Şu anda suyunun azaldığı noktadayız. Vietnam'ın batısındaki nehir kültüründe Ton Nehri ortasında zamanla biriken alüvyonlarla oluşan nehir adaları var. Kon denilen bu adalar uzun zaman alüvyonların birikimiyle, nehrin biriktirdiği alüvyonlarla oluşuyor arkadaşlar. Genellikle tam bir meyve sebze cenneti oluyor. Çok bereketli topraklara sahip oluyor. Çünkü nehrin getirdiği alüvyon topraklardan oluşuyor zaman içerisinde. Eğer denk gelirsek size göstereceğim. Yüzen balık kafesleri var arkadaşlar. Bölgenin önemli ekonomilerinden bir tanesi bu. Yüzen balık kafesleri. Deniz ürünleri o kafeslerde yetiştiriliyor. Vietnamca'daki adı BK. Bu BK kafesleri aslında mahalleleri birleştiriyor. Yani diğer ülkelerdeki gibi yüzen dev endüstriyel kafesler gibi düşünmeyin. Gayet mahallenin yaptığı, mahalleleri birleştiren kafesler şeklinde. Geldik arkadaşlar. Bu BK çeşitli mahallelerin, yani çevresinde mahallelerin oluştuğu komün adacıklar. Neden komün? Çünkü tek bir ekonomiye bağlı. Yani çevresindeki mahalleler aynı havuzda yetiştiricilik yapıyorlar. Xin chào. Bakın arkadaşlar, bunların her biri balık çiftlikleri. Yani bildiğiniz bir çiftlik burası. Tamamen çeşitli mahalleler. Şu arka taraftaki mahalleler burada devam ediyorlar üretmeye. Ve bu Beka bölgelerinde balık satışları, insanlar balık yiyebiliyor. Bu şekilde kafesler. Arkadaşlar tam altımızda şu anda. Tam altımızda şu anda balıklar var. Và ở đây thì chủ bè của anh nuôi là 4 ô. Và mỗi ô như vậy thì độ sâu của nó là 5 mét. Và mỗi ô thì ông chủ ông thả 50.000 con. Và tổng cái Balık kaynıyor aşağısı, görüyor musunuz? Ve böyle yüzlerce var. Bütün bu bölge tamamen balık kafeslerinin dışında şu arkadaki göllerde de balık kaynıyormuş. Bölge sadece balık endüstrisinden değil, aynı zamanda bizler sayesinde de kazanıyormuş. Hem iç turizm hem de dışarıdan gelen çok fazla turist var ki ben de şahidim buna. Burada yemek yiyorlar ve buradan da köyler kazanıyor.
Çeşit çeşit balıklar var dostlar. Size bir tanesini gösterdim. Çeşit çeşit balık. Her yerde farklı balıklar var. Bakın burada da bir tane, bir grup balık var yine. Böyle çevresinde dolaşabiliyorsunuz. Ben çok geçemiyorum çünkü tahtalar çok gıcırdıyor arkadaşlar. Yani balıkların içine düşebilirim. Hello. Bu kafeslerde yetişen balıkları da şöyle ikram ediyorlar size. Tadıyorsunuz. Güzel. Yenir mi? Yenir. Ha, hayatımda yediğim en iyi balık mı? Kesinlikle hayır. Vietnam'da daha iyi balıklar yedim mi? Evet. Yenir. Sevgilimi balıklar yiyor. Aman tanrım, balıklar yiyor. Seni zar zor buldum ben. Bırakmam onlara. Do you like it? Enjoy. Valla ben hiç o topa girmem arkadaşlar. O terlikleri çıkartacağım da, ayakkabıları daha doğrusu oraya geçeceğim de, oturacağım da, sonra kalkacağım, çıkacağım. Of, hiç gerek yok. Hi. It's giggling. Giggle. Ah yes. Thank you. Evet, ikinci kere onay aldık arkadaşlar. İkinci kere onay aldık. Gıdıklıyor. Acıtmıyor, gıdıklıyor. Ama ben Hindistan cevizi, wonderful. Hindistan cevizi suyumu tercih ediyorum. Hello Peter. Oh no, it's hard for me. It's healthy? Yeah. Really? Yeah. Healthy olduğu söyleniyor. Buraya atalım. İşte bu gördüğünüz Hindistan cevizidir. Beni gıdıklayamadınız. Evet, şimdi devam edelim. Ben özellikle ileridekilerin gitmesini bekledim çünkü bu baya hiç sağlam değil yani. Baya kırılabilir bir köprüdeydim. O yüzden de ilerideki grup geçsin ki ben de rahat rahat şöyle yürüyeyim dedim. Ne olur ne olmaz. O kalabalığa bir de benim gibi bir aygırı yerleştirmeyelim. Abi, okay. Thank you. Böyle yemek için göl kenarında harika bir noktaya geldik. Şu güzelliğe bakar mısınız? Of. Tam Vietnam ya. It's very special with Vietnamese. Vietnamese is very special Vietnamese. Hello. Good morning. Thank you very much. Evet arkadaşlar, yılan. Banana. Very Vietnamese. Chuối chú này gọi là chú phơi tự. Chuối khô. Xin chào. Yani hayal ettiğim ülkedeyim. Çocukluğumdan beri filmlerini izledim. İnanın annem şahittir. Ay tamam, özür dilerim. Geri çıkıyorum. Annem şahittir dostlar. Yani çocukluğumdan beri hayal ettiğim ülkede yaşıyorum ya. Bundan daha güzel bir duygu olamaz. Vietnam benim her zaman hayalimdi. Rambo filmini ilk izlediğimde 6 yaşındaydım ve Amerika'yı değil Vietnam'ı tutuyordum. İnanın. Vietnam'ı tutuyordum ve çok daha... Okay, thank you very much. Thank you. Come on Ratniu. Kafama dikkat etmemi söylediler. Çünkü gerçekten de çok kısa arkadaşlar. My name Juan. Juan. Tolga. Nice to meet you, Juan. Thank you very much. Nice to meet you.
Vietnam Savaşı sırasında inanılmaz derecede önemli stratejik bir bölge. Çünkü Vietcong komandolarının merkez üssü. Arkadaşlar Kamao bölgesinin en önemli üslerini gezmeye devam ediyoruz. Burası da diğer bir nokta. Tonlarca bombanın üstünüze misket, napalm, bir halka bu yapılır mı ya? Gerçekten de inanılmaz şeyler dinledik. Suyun altına yapmak durumunda kalmışlar. Arkadaş suyun altına nasıl tünel yapıyorsun? Tamamen sulu bir ormandan bahsediyoruz. Burada nasıl yaşamış insanlar ya?